Evet sevgili arkadaşlar, aynı projeden devam ediyorum. Biraz düşündüm de her seferinde npm install yap, her seferinde klasör yap. Sonuçta bunları alıp bir yere atmayacağız. Kusura bakmayın, hani öyle tek tek hepsini GitHub'a atayım. Siz oradan öyle değil, yazacaksınız kardeşim. Yazacaksınız ki eliniz alışsın. Milyon kere yazdım ben bunları tekrar tekrar. Evet, şimdi devam ediyorum. Öyle her seferinde yapacağım da yani olmaz ya. Ulaşamam. Şimdi bakın arkadaşlar, ben burada teksten bazı bir şeyler statik yaptım. Bizim derdimiz hep bütün uygulamalarımızda, web'de de olsa dinamik. Dinamik yaptığın sürece işlevli olur. Şimdi ben bu sarı renkli, işte atıyorum, bu arada npm start yapayım. Sarı renkli, arkası bg black desem olur herhalde. Arkası siyah olan text'ten, hatta color'unu da white yapayım. Font x-large olması lazım. Text x-large da olabilir, pardon. Şunu A'ya basayım, açsın. Bakın açmadı, hemen R yapıyorum, orada açıyor. Bunu kaydettim. Evet, daha büyük. Şu geri mi geldi bu şey ya? Bu şeyi, status barı ben çözemedim. Yani bir aşağı alıyor, bir yukarı alıyor kendini. Ben iyice sıtkım sıyrıldı bundan. Neyse. Bunu diyorum. Ben diyorum böyle çağırıyorum ama ben şey istiyorum. Yani mesela bir tane yazayım. Ben böyle bir stille gelsin text istiyorum ama benim yazdığım yazsın istiyorum. O yüzden benim buraya bir tane değişken gönderebilmem lazım. Onu nasıl yapacağım? Hani fonksiyonun içine .NET'te nasıl yapıyorduk? İşte int user ID falan diyorduk ya. Burada tek bir şey yazman yeterli. TypeScript'in farkı. TypeScript'te de mesela ben burada ne istiyorum bir tane? Sus parantez içine söylüyorum bunları tabii. Öteki türlü hata alırım. Öyleydi galiba, pardon. Böyle de olabilir. Tam hatırlamıyorum. Mesela text diyeyim bunun içine. Tamam mı? TypeScript, burada ne verirsem yazar. TypeScript'te belirtirim. Derim ki kardeşim text ama derim string. Orada sayı verirse olmaz. Evet, buna da burada diyorum ki text, yani biz JavaScript kullandığımız için gel diyorum, gelen bu text'i sen burada yazdır diyorum. Tamam mı? Şunu şöyle yapsam nasıl olur? Evet, bakın görüyor musun? Süslü parantez illa istiyor. Hata aldı. Şimdi ben burada diyorum ki buna kardeşim, ben bakıyorum control space diyorum. Ne diyor bak? Text diyor. Bir tane text istiyorum senden diyor. Yazıyorum. Fatih. Geldi. Kopyalıyorum. Buna da Hüseyin yazsın. Kaydediyorum. Bakın bir tane Fatih, bir tane Hüseyin. Ben ne verirsem onu stillendirip bana geri döndürüyor. Bunu buton için kullanabilirsiniz, text için kullanabilirsiniz, image veya başka, yani herhangi bir şey için tablo yapabilirsiniz ayrı. Tabloya verileri verebilirsiniz. Bu olsun, şu olsun, şu olsun diye. Bunları yapacağız. Bunlar bir item olduğu için bunların hepsini yapacağız. Şimdi ben geliyorum burada. Şu view'larımız bizim %50 %50 falan diyorduk. Bunu sallayalım. Şöyle bunu sileyim. Şunu da sileyim. Tamam mı? O şeyi düzelttik. Şimdi ben burada Fatih Hüseyin demişim. Bunu biraz yükseltelim. H diyelim. 36 diyelim. Bu mesela değer belirtmek oluyor. Mesela justify gender. Pardon, burada vermeyeceğim onu. Çok affedersiniz. Şu view'da vereceğim. Classname eşittir justify gender. Hatta items gender dediğim zaman bakın ortaladı hepsini. Ama şöyle bir sorun var. Bu sefer benden width istedi. Bütün genişliği kullan diyorum. Ama tabii bunun da içeride belirtsem iyi olur. Width diyorum. %100 diyorum. Yine kullandı bunu. Buradaki şeyleri yapması lazım. Niye yapmadı? Bir yerde yanlış yazdım herhalde.
x1 desem nasıl olur? Tabi orada saçmadır. Tamam, şimdi ben şöyle bir şey yapıyorum. Text'te diyorum ki text gender diyorum. Bunu döndü bana, kaydettim. Benim burada aşağı doğru ortalaması lazım aslında ama mesela M2 diyeyim. Sağdan soldan marjin verelim bunlara. Oradan almadı tabi. MT2 diyorum. Sadece üstten marjin. Buna gerek yok. Pardon. Text demem. Şöyle, evet. Şimdi ben burada bu text'i ortalamak için de buraya view yaparım bir tane. React Native'den. Bakın yukarı gelmesi gerekiyor. Unutmayın. Import olacak. Tamam mı? View, hatta şuradaki H36V'yi şuradan alıyorum. Cılasname diyorum. Ne oldu? Tabii ki de bunu salak gibi buraya yaptık. View'un içine yaptım. MT2'yi de buradan alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Tamam. Şurada bir sorun olduğu için. Tamam. Color red'i karıştırmayalım. Bu hite diyelim tekrardan. H-36 çalışmamış burada. Çünkü neden? Bu BG block da bu view'un içinde olması lazım. Evet. Şimdi burada items gender justify gender. Items gender demek sağlı sollu ortala. Justify center'da arkadaşlar yukarıdan aşağı ortala demek. Unutmayın, flex direction'ı row'a çekerseniz o da şeyde şu şekilde gidiyor. Şurada göstereyim. Flex row demek. O flex direction 2.3 row dediğimiz olayın habercisi. Tabi burada böyle olmayacak. Böyle çekerseniz item center'la justify center tam tersi çalışmaya başlıyor. Yani justify center soldan sağa için, item center'da yukarıdan aşağı için kullanılıyor. Tamam. Bunu böyle yaptık. Benim buradaki amacım neydi? Bir tane şöyle bir yaptım. Şimdi hatta birkaç tane daha yapayım. Şimdi bakın, oynatamıyorum. Aynı zamanda üsttekiler alttakiler kayboldu. Benim bunun için bir scroll'a ihtiyacım var. O da scroll view diye geçer. Bakın. Scroll view dersem aldı yukarıda React Native'den. Import ettim dedi. Şu view'i de scroll view olarak değiştiriyorum. Kaydediyorum. Bakın. Çok basit abi. Eskiden ne uğraşırdık biz Android Studio'da. Yaz babam yaz. İşte R alt çizgi, oradan git onu bul. Design. Oradan onu çek. Şu XML'yi çek. Bak tekte. Anlatabiliyor muyum? Şu BG block'ı da BG Yellow 300 diyorum. Şu Color White'ı da black diyorum. Bir şey bakacağız. Şimdi bakın. Sağda scroll view. Aynı web sitesi gibi gözüküyor. Ben bunu istemiyorum. Geliyorum buraya scroll view. Neydi bunun adı? Unuttum adını yani. Bir ismi vardı onun ya. Ben bulayım onu, dur. İndikatörmüş ya. Horizontal scroll indikatör eşittir diyorum. False diyorum. Hala duruyor. Çünkü horizontal ne oluyor? Yatay oluyor. Ezbere dayalı işler işte olmuyor ya. Silindi. Öyle bir şey yok. Gayet de güzel çalışıyor. Bak. Pardon, ne yaptım ben ya? Değil mi? Çalışıyor. Şimdi ben bunları şöyle bir şey yapmak istiyorum. Tıkladığım zaman bastığımı söylesin. Onu yapayım. Ondan sonra da yeter diyelim. Mesela geldim text item ya bu. View diyor bu. Ben bunu view'dan şeye döndürmek istiyorum.
touchable opacity'ye döndürmek istiyorum. Bakın. Hepsi tıklanabilir oldu. Burada çağırdığım kadar kaç tane varsa 10 tane var. 10 tane bana buton render etti. Tamam. Ben mesela diyorum ki ya bastığı zaman o zaman ne gönderdiysem onu bana alert yapsın mesela örneğin. On press diyorum. Hemen buraya bir tane arrow function koyuyorum. Tamam mı? Alert import etmeyi unutmayın. Nokta alert dedim. Buraya da text diyorum. Gelen teksti alert olarak göster. Bakın kaydettim. Diyorum ki buna Hüseyin'e tıkladım. Hüseyin çıktı. Fatih'e tıkladım. Fatih çıktı. Yani bu gelen datayı ben her yerde kullanabilirim. Tamam, mesela diyebilirim ki Jones derim. Ya da şöyle yapayım. Şöyle bir şey yapalım. State olayını kullanmış olalım. Const diyorum. Şöyle. Use state diye bir şey var. Bunu bir sonraki videoda işleyelim. Eşittir. Use state diyorum. 0 diye başlatayım ben bunu. On press dediği zaman şöyle yapayım. Set Jones diyelim ki prev artı 1 pardon set tabii prev artı 1 demem lazım ya galiba dersen şuraya bir tane text koymuştum yani şunu kopyalayayım. Şuna da Jones diyeyim. Gelsin. Gördünüz mü? Yani ben burada her bir şöyle bir toparlayayım şurayı. Her bir şey için oluşturduğum bu buton için tekstli buton için bir tane counter koydum. Use state sıfırdan başlattım. Her biri için ayrı ayrı oluşuyor. Yani şundan şu an 10 tane var bu uygulamanın içinde. Render edilmiş. Ben bunu yaptığım için burada ne diyor? Her birinin sıfırdan başlıyor. Şurada touchable opacity'nin on press'ini bir lambda fonksiyonu oluşturdum ben. Dedim ki set count dedim. Set count da şu. Ya ben şunu şöyle anlatayım ben. Bir de sonraki ders anlatmaya gerek yok. Şu şöyle bir şey. Bir değişken oluşturuyorsun abi burada. Tamam mı? Yani backendçiler için burada söylüyorum. Çünkü muhtemelen oradan geldiniz. Use state diye bir şey var React'ın. State kullanıyor. Use ref'ten ayrı olarak tabii bu. Bir değişken oluştur diyor. Count diye bir değişken. Const et diyor. Tamam bu değişkenin ama biz gelip de count eşittir 5 diyemiyoruz sonrasında. Onu şeyde yapabilirsin. Let diye bir şey belirtirsen olur. Const böyle bir şey. Sonra bu uygulamanın her yerine kullanabilmek için bu. Yani uygulama değil mi? Bu bölgede. Use state 0 dedim ya. Bu demek sıfırdan başlayacak demek. Count. Sen her bir değişiklik istediğinde set count yaptıracaksın buna kardeşim. Set count dersen alır senin verdiğini bunun içine atar. Artık bu state'te durur o. O seni bekler orada. Bakın burada şimdi Fatih 11. Hepsi farklı. Ondan sonra nerede? Bu Hüseyin 8. En alttaki de 3. Mantık böyle yürüyor. Ben her seferinde mesela bunu yani şöyle bir şey yapabilirim ben. Şu set count yerine bir tane fonksiyon oluşturalım. Ayrı bir fonksiyon. Daha temiz çalışmak bu. Arkadaşlar. Jones Cihangir counter diyorum. Şimdi şuraya da diyorum ki x diyorum. Tamam mı? CLG yok mu? Bunda kısa yolda yer yok. Console log x diyorum. Tamam mı? Şöyle bir şey dersen eğer. Şurada mesela deyip de şuraya Cihangir counter dersen onPress fonksiyonundaki o e'yi alır arkadaşlar. Change count'un içine diye verir. Bu da burada da bu x olacak. Bakalım konsolda ne yazdıracak her basışında. Bakın. Bunun bir sürü şeyi varmış arkadaşlar. Touchable opacity'nin gönderdiğimizde. Duration da var. Ne kadar süre bastığın da var. Bunları inceleyin. Bak bu olay çok güzel. Lambda fonksiyonunun bu olayı benim çok hoşuma gidiyor. İçinde bir sürü şey var. Neyse bizim buna ihtiyacımız yok. Zaten count'umuz bizim yukarıda. Şimdi diyorum ki burada
set count diyorum. Şöyle buna mesela 5'te 4 dersem sadece 4 olur. Bakın. Ben bir değişiklik yapmak istiyorum. O da ne demek? Bir öncekinin, biraz önce yazdığım şeyi yazıyorum aslında şuraya. Şunu da şuradan siliyorum. Buna ihtiyaç yok. Hatta şuraya sadece change counter da yazabilirsiniz. Böyle bakın. Tabii ben biraz daha şey olduğum için böyle değiştiriyorum. Şimdi set count dediğim zaman şöyle bir şey yok. Count artı 1 yok. Var ama hoş değil, lezzetli değil. Do money render. Çok iyi oynadım. Çok oynamadım. Hata veriyor burada zaten. Çıldırır orada, çıldırır. Set count demek, gel demek. Prev derim ben buna. Genelde öyle. Previews, önceki değer neyse prev artı 1 derim. Count'u bu şekilde setlederim. Olayım bu. Bir de hatalar veriyor saçma sapan. Niye hata veriyor? Evet, bir sonsuzluğa diyor soktun sen bunu diyor. Bunu neden böyle yapıyorsun diyor. Çünkü burada bir lambda fonksiyon yok. Tamam mı? Geldi. Bakın. Lambdayı unutmayın abi. Bu bazı başka şeylerde gerekiyor. Lambdasız kullanım. Bakın böyle. Uzun bastım. Böyle oldu. Şimdi mesela o şey. Şöyle bir şey de var. Pardon bu on press'in şeyi. On long press diyorum. Alert. Uzun bastım hacı diyorum. Deneyelim. Ben daha önce denemedim hiç bunu. Normal basışta böyle. Uzun basışta uzun bastım hacı. Peki ben bunu şöyle yapayım. CLG pardon alışmışım. Console log diyorum. Snippetleri daha yüklemediğim için uzun bastım. Neler varmış? Gelin bakalım. Self-based duration mı acaba o? Duration diye arattıralım. Bilemedim ya. Çok şey de yapmak istemiyorum ama şey yapacaktım ya. Onu neyse artık fantazi olur. Hani şu kadar saniye bastım gibi. Ama gerek yok. Bugün güzel şeyler yaptık. Sonrasında bir sonraki derste navigasyonları yapacağız yani stack şeyleri. Hani sayfalar arası geçiş gibi şeyleri yapacağız. Hadi yapalım. Görüşmek üzere.